Merkür, Güneş sisteminin en iç gezegenlerinden biri olarak bilinir. İsmini Roma mitolojisindeki tanrı Merkür'den almıştır. Güneş'e en yakın gezegen olmasıyla dikkat çeken Merkür, aynı zamanda Güneş sistemindeki en küçük gezegen olarak da bilinir. Merkür'ün yüzeyi, volkanik aktiviteye işaret eden çukurlar, dağlar ve yarıklarla doludur. Merkür'ün Güneş'e yakınlığı, onu ekstrem sıcaklıklara maruz bırakır. Gündüzleri yüzey sıcaklıkları 400 dereceye kadar çıkabilirken, geceleyin sıcaklık hızla -100 dereceye düşebilir. Ayrıca, Merkür'ün Güneş etrafındaki dönüş hızı, diğer gezegenlere göre oldukça yüksektir. Yaklaşık 88 dünya günü süren bir yıl, Merkür'ün Güneş etrafındaki tam dönüşünü tamamlaması için yeterlidir. Merkür'ün atmosferi oldukça seyrek olduğundan, Güneş sistemindeki diğer gezegenlere kıyasla atmosferik etkileşimler çok sınırlıdır. Gelin bu gök cismini yakından inceleyelim. Öncelikle Merkür'ün keşfi ve tarihi önemi hakkında konuşalım. Antik dönem gözlemcileri, Merkür gezegenini takip etmeye ve gözlemlemeye başlamışlardır. Milattan önce 4. yüzyılda yaşayan antik Yunanlı astronom Aristoteles, Merkür'ü akşam yıldızı ve sabah yıldızı olarak tanımlamıştır. Bunun nedeni, gözlemcilerin onu gün batımında batarken ya da gün doğumunda doğarken görmeleridir. Merkür'ün yörüngesinin Güneş'e olan yakınlığı, onu Dünya'dan gözlemlemeyi zorlaştırır. Gezegen, Güneş'e çok yakın olduğu için, genellikle Güneş ışığının göz alıcı parlaklığı nedeniyle gözden kaçar. Bu durum, antik dönem gözlemcilerinin Merkür'ü net bir şekilde gözlemlemesini engellemiştir. Ancak, bazı antik gözlemciler, Merkür'ü yakından takip etmiş ve gezegenin hareketlerini kaydetmeye çalışmışlardır. Batlamyus veya bir diğer ismiyle Ptolemaios, antik Yunan döneminde yaşamış, önemli bir astronom ve coğrafyacıdır. Merkür gezegeni ve diğer gezegenlerin hareketlerini inceleyen bir astronom olarak, Merkür'ün Batlamyus dönemindeki yeri oldukça önemlidir. Batlamyus, Almagest adlı eserinde, Merkür'ün yörüngesini ve hareketlerini detaylı bir şekilde açıklamıştır. O dönemde kabul edilen geosentrik modelde, Dünya'nın, evrenin merkezi olduğu ve diğer gezegenlerin Dünya etrafında, dairesel yörüngelerde döndüğü düşünülmekteydi. Batlamyus, Merkür'ün bu dairesel yörüngede, dönüş hızının değişken olduğunu ve gezegenin, bazen geriye doğru hareket ettiğini gözlemlemiştir. Bu gözlem, Merkür'ün retrograd hareketi olarak bilinir. Batlamyus, Merkür'ün yörüngesini karmaşık bir episiklik sistemiyle açıklamıştır. Episiklar, gezegenin ana yörüngesi üzerinde dönerek retrograd hareketi açıklamak için kullanılan yardımcı dairesel yörüngelerdir. Bu model, o dönemdeki gözlemlerle uyumlu sonuçlar vermesi nedeniyle uzun süre kabul edilmiştir. Batlamyus'un çalışmaları, Orta Çağ boyunca astronomi alanında temel kaynak olarak kullanılmış ve gezegen hareketlerinin matematiksel açıklamasına katkıda bulunmuştur. Ancak, Batlamyus'un geosentrik modeli, Nicholas Kopernik'in heliosentrik modeliyle yerini almış ve modern astronomiye geçiş sürecinde önemli bir adım olmuştur. Merkür'ün gezegen olarak tanınması ve keşfi, Galileo Galilei teleskopun önemli bir rol oynamasıyla gerçekleşmiştir. Galilei, 17. yüzyılın başında teleskopu kullanarak gökyüzünü incelemiş ve önemli keşifler yapmış bir bilim insanıdır. Galileo'nun teleskopu sayesinde o dönemdeki gözlem tekniklerinden farklı olarak gökyüzünde detaylı gözlemler yapılabilmiştir. 1610 yılında Galileo, Merkür'ü teleskopuyla incelediğinde gezegenin farklı evreler geçirdiğini keşfetmiştir. Bu evreler, Venüs'ün evreleriyle benzerlik göstermekteydi. Galileo'nun bu gözlemi, Merkür ve Venüs'ün Güneş etrafında dönen gezegenler olduğunu gösteren kanıtlardan biri olarak kabul edilmiştir. Galileo'nun Merkür'ün evrelerini gözlemlemesi, o dönemde egemen olan Ptolemaik sistemi sorgulamış ve Kopernik'in heliosentrik modeline destek sağlamıştır. Ptolemaik sistemde gezegenlerin Dünya etrafında döndüğü düşünülürken, Kopernik'in modelinde Güneş'in etrafında döndükleri öne sürülmüştür. Galileo'nun gözlemleri ve teleskop kullanımı, gezegenlerin gerçek doğalarını ve evrenin yapısını anlama yolunda bir dönüm noktası olmuştur.
Merkür'ün evrelerinin gözlenmesi, gezegenlerin Güneş etrafında döndüğünü gösteren kanıtlardan biri olarak kabul edilmiştir. Batlamyus dönemindeki geosentrik modelin sorgulanmasına yol açmıştır. Galileo'nun çalışmaları ve teleskopun keşfi, astronomi alanında devrim niteliğinde bir ilerleme sağlamıştır. Bu keşifler, Merkür'ün gezegen olarak tanınmasında ve Güneş sisteminin gerçek yapısının anlaşılmasında önemli bir rol oynamıştır. Galileo'nun gözlemleri, bilimsel düşüncenin gelişimine katkıda bulunmuş ve modern astronomiye zemin hazırlamıştır. Merkür'ün yörüngesindeki anomali, Johannes Kepler'in çalışmaları ve ünlü Kepler yasalarıyla açıklanmıştır. Kepler, 17. yüzyılda yaşayan Alman bir astronom ve matematikçidir. Güneş sistemindeki gezegenlerin hareketleri üzerine yaptığı gözlemler ve matematiksel analizler, Merkür'ün yörüngesindeki bir anomalinin varlığını ortaya çıkarmıştır. Kepler, Tycho Brahe'nin detaylı gözlemlerinden elde ettiği verilere dayanarak, gezegenlerin eliptik yörüngelerde döndüğünü ve Güneş'in odak noktasından uzaklaşarak tekrar yaklaştığını keşfetmiştir. Bu çalışmaları sonucunda üç önemli yasa olan Kepler yasalarını formüle etmiştir. Merkür'ün yörüngesindeki anomali, özellikle Kepler'in birinci yasası olan yörüngeler eliptiktir yasası ile ilgili bir durumdur. Merkür'ün yörüngesi, diğer gezegenlerin yörüngelerine kıyasla daha fazla bir eksantriklik gösterir. Bu durum, Merkür'ün Güneş'e daha yakın olduğu ve daha hızlı hareket ettiği perihelion, yani en yakın nokta bölgesindeki hareketinin diğer bölgelerine kıyasla daha hızlı olduğunu gösterir. Kepler'in ikinci yasası olan eşit alanlar eşit zamanlarda eşitlenecektir yasası, Merkür'ün yörüngesindeki bu hızlı hareketi açıklamada önemli bir rol oynar. Merkür, Güneş'e daha yakın olduğu perihelion bölgesinde daha hızlı hareket ederken, daha uzağında olan aphelion bölgesinde daha yavaş hareket eder. Bu durum, gezegenin Güneş'e olan çekim kuvveti nedeniyle yörüngesinde eşit alanları eşit zamanlarda taradığını gösterir. Son olarak, Kepler'in üçüncü yasası olan, gezegenlerin yörüngedeki periyotları ile yarı büyük eksenlerinin küpü orantılıdır yasası da, Merkür'ün yörüngesini açıklamada yardımcı olur. Bu yasa, Merkür'ün Güneş etrafındaki tam dönüş süresiyle yörüngesinin büyüklüğü arasında bir ilişki kurar. Kepler yasaları, Merkür'ün yörüngesindeki anomaliyi ve diğer gezegenlerin hareketlerini matematiksel olarak açıklar. Bu yasalar, Güneş sisteminin düzenini ve gezegenlerin hareketlerini kesin bir şekilde ifade eden önemli bilimsel prensiplerdir. Merkür'ün yörüngesindeki hızlı hareketi ve yörüngesindeki eksantriklik, Kepler yasalarıyla açıklanabilir. Merkür'ün detaylı keşfi için önemli bir dönüm noktası, NASA'nın MESSENGER, yani Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging misyonudur. MESSENGER, 2004 yılında fırlatılan ve 2011-2015 yılları arasında Merkür'ü keşfetmek için görev yapan bir uzay aracıdır. MESSENGER, Merkür'ün yüzeyini ve atmosferini ayrıntılı bir şekilde incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Uzay aracı, Merkür'ün manyetosferini, manyetik alanını, jeolojik özelliklerini, yüzey bileşimini, volkanik aktivitesini ve buz benzeri maddelerin varlığını araştırmıştır. MESSENGER misyonu, Merkür'ün yüzeyindeki çarpıcı detayları ortaya çıkarmıştır. Kraterler, düzlükler, dağlar ve vadiler gibi farklı jeolojik özelliklerin detaylı görüntüleri elde edilmiştir. Ayrıca, Merkür'ün manyetik alanının varlığı ve yapısı hakkında da önemli bilgiler sağlanmıştır. Bu uzay görevi, Merkür'ün atmosferini ve gezegenin etrafını saran ince gaz tabakasını da incelemiştir. Atmosferdeki bileşim, sıcaklık ve güneş rüzgarlarıyla etkileşim gibi faktörler detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Bununla birlikte, Merkür'ün detaylı keşfi sadece MESSENGER misyonuyla sınırlı kalmamıştır. Son yıllarda, Merkür'e yakın geçişler, yani transitler de büyük önem taşımaktadır. Merkür'ün yörüngesinde, Güneş'in önünden geçtiği anlarda, Dünya'dan gözlemlenebilen transitler, gezegenin geçiş sırasında, Güneş'in ışığından geçerken oluşturduğu küçük karanlık bir noktanın izlenmesiyle gerçekleştirilir. Bu transitler, Merkür'ün yörüngesi, boyutları ve yüzey özelliklerine dair daha fazla bilgi sağlar.
Özellikle transitler sırasında gezegenin atmosferinin varlığı ve bileşimi hakkında da önemli gözlemler yapılır. Merkür'ün detaylı keşfi, Messenger misyonu ve yakın geçişler sayesinde büyük ölçüde ilerlemiştir. Bu gözlem ve keşifler, Merkür'ün Güneş sistemi içindeki konumunu ve evrimini daha iyi anlamamızı sağlamıştır. Ayrıca, gezegenin jeolojik, manyetik ve atmosferik özellikleri hakkında da önemli bilgiler elde edilmiştir. Merkür'ün tarihi önemi, Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi ile olan ilişkisiyle de yakından bağlantılıdır. Genel görelilik teorisi, Einstein'ın 1915 yılında ortaya koyduğu bir fizik teorisidir. Bu teori, kütle çekim alanını açıklar. Merkür'ün tarihsel olarak dikkat çeken yönlerinden biri, yörüngesindeki anormalliklerdir. Yörüngesindeki eksantriklik ve hızlı hareketi nedeniyle Merkür'ün yörüngesinde küçük bir sapma olduğu bilinmektedir. Bu sapma, Batlamyus döneminden itibaren gözlemlenen ve Kepler yasalarıyla açıklanmaya çalışılan bir durumdur. Einstein, genel görelilik teorisini geliştirirken, kütle çekim alanının bir cisim üzerindeki etkilerini daha doğru bir şekilde açıklayabileceğini iddia etti. Bu teoriye göre, kütle çekim, cisimlerin uzay-zaman dokusunu eğerek yörüngelerini etkiler. Merkür'ün yörüngesindeki anormallikler, Einstein'ın genel görelilik teorisinin bir sonucu olarak açıklanabilirdi. Genel görelilik teorisi, bir cismin kütle çekim etkisi altında yörüngesinin biraz sapabileceğini öngörmektedir. Bu sapma, cismin yakın geçiş noktasının yavaş ilerlemesi olarak gözlenir. Einstein'ın teorisi, Merkür'ün yörüngesindeki sapmanın doğru bir şekilde hesaplanmasıyla büyük bir başarıya ulaşmıştır. Teorik hesaplamalar, Merkür'ün yörüngesindeki sapmayı tahmin etmek için kullanıldığında gözlemlerle uyumlu sonuçlar vermiştir. Bu durum, genel görelilik teorisinin başarılı bir şekilde uygulanabileceğini ve Merkür'ün yörüngesindeki anormalliklerin açıklanmasında önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Einstein'ın genel görelilik teorisi, sadece Merkür'ün yörüngesindeki anormallikleri açıklamakla kalmamış, aynı zamanda genel olarak kütle çekim alanını ve evrenin yapısını anlamamızda da devrim niteliği taşımıştır. Bu teori, modern fizik ve astronomi için temel bir taş olmuş ve Einstein'ı birçok açıdan önemli bir figür haline getirmiştir. Merkür'ün yüzeyinin detaylı bir şekilde incelenmesi için Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından ortaklaşa yürütülen Bepi-Colombo misyonu, hayati bir rol oynamaktadır. 2018 yılında fırlatılan Bepi-Colombo uzay aracı, Merkür'ün özelliklerini daha iyi anlamak ve gezegenin oluşumu ve evrimine dair ipuçlarını keşfetmek amacıyla gönderilmiştir. Bepi-Colombo, iki ayrı uzay aracından oluşan bir misyondur. Bu modüller, Merkür Yüzey Gezgin Modülü ve Merkür gezegeni çevresindeki iyonlaşmış madde araştırma modülüdür. Bu iki modül, Merkür'e varışlarından sonra ayrılarak farklı görevleri gerçekleştirmektedir. Bepi-Colombo misyonunun hedefleri arasında, Merkür'ün manyetosferini, iç yapısını, yüzey bileşimini ve volkanik aktivitesini incelemek yer almaktadır. Uzay aracının taşıdığı bilimsel enstrümanlar, bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. İlk modül, Merkür'ün yüzeyini ayrıntılı bir şekilde inceleyen ve jeolojik özelliklerini haritalayan bir modüldür. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve spektrometreler, yüzeyin bileşimini ve mineralojisini analiz etmek için kullanılmaktadır. Ayrıca, gezegenin manyetik alanını ve etkileşimlerini incelemek amacıyla manyetometreler ve plazma analizörleri de bulunmaktadır. Diğer modül ise, Merkür'ün çevresindeki plazma ortamını ve manyetik alanını araştırmak için tasarlanmıştır. Modül, gezegenin manyetosferini ve güneş rüzgarı ile olan etkileşimlerini incelemek için gerekli olan enstrümanlara sahiptir. Bepi-Colombo misyonu, Merkür'ün yüzeyi, manyetik alanı, iç yapısı ve atmosferi hakkında önemli veriler toplamıştır. Bu veriler, gezegenin jeolojik özelliklerini daha iyi anlamamızı ve Merkür'ün oluşumuna dair ipuçlarını keşfetmemizi sağlamıştır. Misyonun başarılı bir şekilde devam etmesi durumunda, Merkür'ün yüzeyi ve çevresi hakkında daha fazla veri elde etmeyi umuyoruz. Merkür'ün Güneş sisteminin oluşum süresindeki rolü, araştırma ve tartışmaların odağı olmuştur.
Güneş sisteminin oluşumu, toz ve gaz bulutunun kendi kendine çökmesiyle başlar. Bu süreç, gezegenlerin oluşumunu içeren bir dizi karmaşık süreçleri içerir. Merkür, Güneş'e en yakın gezegen olarak oluşum sürecinde önemli bir rol oynamış olabilir. Bazı araştırmacılar, Merkür'ün Güneş sisteminin erken evresinde büyük bir çarpışma sonucu oluştuğunu öne sürmektedir. Bu teoriye göre, Merkür'ün büyük bir protoplanette çarpışması sonucunda dış katmanları sıyrılarak küçük bir çekirdek kalır. Bu çarpışma, Merkür'ün nispeten yüksek yoğunluğunu ve büyük bir demir çekirdeğe sahip olmasını açıklayabilir. Diğer bir teori ise, Merkür'ün oluşum sürecinde Güneş'ten kaynaklanan ısınma ve radyasyonun etkili olduğunu öne sürmektedir. Güneş rüzgarları ve parlaklık, Merkür'ün dış katmanlarının uçmasına veya buharlaşmasına neden olmuş olabilir, böylece küçük bir çekirdek kalmış olabilir. Merkür'ün, Güneş sisteminin oluşum süresindeki rolünü anlamak için, yüzey ve iç yapısını daha iyi incelememiz gerekmektedir. Bu nedenle, Bepicolombo misyonu gibi uzay araştırma projeleri, Merkür'ün yapısını ve oluşumunu anlamak için kritik öneme sahiptir. Şimdi, Merkür'ün fiziksel özellikleri ve yüzeyi hakkında konuşalım. Merkür, Güneş sistemindeki en küçük gezegen olarak bilinir. Boyutları ve kütle özellikleri, diğer gezegenlere kıyasla oldukça sınırlıdır. Merkür'ün çapı, yaklaşık olarak 4879 kilometre veya 3032 mil olarak ölçülmüştür. Bu durum, Dünya'nın çapının yaklaşık olarak 1/3 kadar olduğu anlamına gelir. Yüzey alanı açısından da oldukça küçüktür. Kütle açısından, Merkür'ün kütlesi, Dünya'nın kütlesinin yaklaşık olarak %5'i kadardır. Yani, Merkür Dünya'nın sadece 1/5 kadar kütleye sahiptir. Bu durum, Merkür'ün kütlesel olarak oldukça hafif bir gezegen olduğunu gösterir. Merkür'ün küçük boyutları ve düşük kütle özellikleri, onun yüzeyindeki yerçekimi kuvvetini etkiler. Bu gezegende yerçekimi, Dünya'dakinden daha zayıftır. Yüzeyindeki yerçekimi ivmesi yaklaşık olarak 3,7 metre bölü saniye karedir. Bu durumda bir kişi veya nesne, Merkür'ün yüzeyinde Dünya'ya kıyasla daha hafif hisseder. Merkür'ün boyutları ve kütle özellikleri, gezegenin oluşum süreci ve evrimiyle yakından ilişkilidir. Bilim insanları, Merkür'ün Dünya ve diğer gezegenlerden farklı bir oluşum süreci geçirdiğini düşünmektedir. Küçük boyutları ve düşük kütle özellikleri, Merkür'ün iç yapısının da farklı olabileceğini göstermektedir. Merkür, Güneş'e olan yakınlığı nedeniyle ekstrem sıcaklık koşullarına sahip bir gezegendir. Yüzey sıcaklıkları oldukça değişkenlik gösterir. Hem gün hem de gece zamanlarında büyük sıcaklık farklılıkları görülür. Gündüz saatlerinde Merkür'ün yüzey sıcaklığı çok yükselebilir. Güneş'e yakın olan gezegen olması nedeniyle güneş ışınlarına yoğun bir şekilde maruz kalır. Bu durumda yüzey sıcaklıkları 400 ila 450 santigrat derece veya 750 ila 840 Fahrenheit arasında olabilir. Örnek olarak, yüksek sıcaklıktaki bir fırının sıcaklığına eşdeğerdir ve çok yüksek sıcaklıklardır. Gece saatlerinde ise Merkür'ün yüzey sıcaklıkları dramatik bir şekilde düşer. Gezegen, atmosferinin çok ince olması ve güneş ışığından kaynaklanan bir ısı tutma mekanizmasının olmaması nedeniyle hızla soğur. Bu durumda yüzey sıcaklıkları -170 ila 180 santigrat derece veya -280 ila 290 Fahrenheit arasına kadar düşebilir. Bu da oldukça düşük ve soğuk sıcaklıklardır. Merkür'ün atmosferi çok ince olduğu için, gezegenin iklim koşulları konusunda konvansiyonel bir anlamda bir iklimden bahsetmek zordur. Atmosferi çoğunlukla helyum, hidrojen, oksijen ve bazı izelementlerden oluşur. Bu ince atmosfer, güneş rüzgarlarından kaynaklanan parçacıklarla etkileşime girer ve bazı atmosferik olaylara neden olur. Merkür'ün yüzeyinde kraterler, kayalar, çatlaklar ve düzlükler gibi çeşitli jeolojik özellikler bulunur. Bu özellikler, gezegenin volkanik aktivite, meteor çarpmaları ve jeolojik değişimler nedeniyle şekillenmiştir.
Merkür, yüzeyinde geniş çaplı kraterler ve kabartılarla karakterize olan bir gezegendir. Kraterler, Merkür'ün yüzeyinde en belirgin jeolojik özelliklerdir. Bu kraterler, meteor çarpmaları sonucu oluşmuş çukurlardır. Merkür, atmosferi olmadığı için, Güneş sistemindeki diğer gezegenlere kıyasla meteor çarpmalarına daha fazla maruz kalmıştır. Bu nedenle kraterler, Merkür'ün yüzeyinde oldukça yaygındır. Bazı kraterler, büyük çapları ve derinlikleriyle dikkat çekerken, diğerleri daha küçük ve daha az belirgindir. Kabartılar ise Merkür'ün yüzeyindeki dağlar, tepeler ve sırtlar gibi yükseltileri ifade eder. Bu kabartılar, tektonik aktivite ve volkanik faaliyetler nedeniyle oluşmuştur. Merkür, geçmişte volkanik patlamalar yaşamış olabileceği düşünülen bir gezegendir. Bu volkanik faaliyetler, kabartıların oluşumunda etkili olmuştur. Kabartılar, genellikle yüzeyde belirgin çıkıntılar şeklinde görülür. Bazıları oldukça dağlık ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Merkür'ün yüzeyinde ayrıca çatlaklar, sırtlar ve çizgiler gibi diğer jeolojik özellikler de bulunur. Bu özellikler, gezegenin jeolojik değişimler ve yer kabuğu hareketleri nedeniyle ortaya çıkar. Bazı çatlaklar ve çizgiler, yüzeyde uzanan büyük kırıkları temsil ederken, sırtlar ve çıkıntılar, gezegenin içindeki kabuk hareketlerinin bir sonucudur. Tüm bu jeolojik özellikler, Merkür'ün yüzeyinin nasıl şekillendiği ve evrim geçirdiği hakkında bilgiler sağlar. Merkür gezegenin en önemli bölgelerinden birisi Mariner Vadisi'dir. Mariner Vadisi, Merkür gezegeninin en büyük vadi kompleksidir. Aynı zamanda, Güneş sistemindeki en büyük vadilerden biridir. Bu büyük yapı, Merkür'ün yüzeyinde uzanır ve geniş bir alanı kaplar. 1974 yılında Mariner 10 uzay aracı tarafından keşfedilmiştir. Vadinin tam boyutu tam olarak ölçülemedi. Ancak tahminlere göre 1300 kilometre veya 800 mil uzunluğunda olduğu düşünülmektedir. Bu bölge, dünyadaki Büyük Kanyon'dan daha uzun bir mesafedir. Ayrıca vadinin yer yer 20 kilometre veya 12 mil genişliğe ve 3 kilometre veya 2 mil derinliğe ulaşan kısımları bulunmaktadır. Mariner Vadisi'nin oluşumu hakkında çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Bir teori, vadinin tektonik hareketler nedeniyle oluştuğunu öne sürer. Merkür'ün kabuğunda meydana gelen çatlamalar ve yer kabuğu hareketleri, vadinin oluşumuna yol açmış olabilir. Diğer bir teori ise, vadinin lav akışları sonucu oluştuğunu düşünmektedir. Büyük volkanik patlamalar ve lav akışları, yüzeyde büyük çöküntüler ve çatlaklar oluşturmuş olabilir. Mariner Vadisi'nin yapısı ve özellikleri, Merkür gezegeninin jeolojik geçmişi hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Vadinin içindeki tabakalar ve çatlaklar, gezegenin iç yapısı hakkında ipuçları sunabilir. Ayrıca, vadideki olası volkanik aktivite ve yer kabuğu hareketleri, Merkür'ün jeolojik evrimini anlamamıza yardımcı olur. Mariner Vadisi, Merkür gezegeninin detaylı olarak incelenen önemli bir jeolojik özelliğidir. Gezegenin diğer bölgeleriyle kıyaslandığında, vadideki büyük çatlaklar, çökmeler ve volkanik izler, Merkür'ün yüzeyindeki jeolojik etkileşimleri ve evrimini anlamamızı sağlar. Bu veriler, Güneş sisteminin oluşum süreci ve gezegenlerin jeolojik gelişimi hakkında daha kapsamlı bir anlayışa ulaşmamıza katkıda bulunur. Merkür, yüzeyinde geniş düzlükler ve volkanik alanlar barındıran bir gezegendir. Ayrıca, Merkür'ün düzlükleri, büyük ölçüde basaltik lavlarla kaplıdır. Bu lavlar, gezegenin içinden yükselen, volkanik aktivite sonucu yüzeye çıkmıştır. Bu nedenle, düzlüklerde yaygın olarak, basalt örtüleri gözlemlenir. Basalt, demir ve magnezyum açısından zengin bir volkanik kayaçtır. Yaygın olarak, Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin yüzeylerinde de bulunur. Merkür'ün en büyük düzlüklerinden biri Caloris Planitya'dır. Bu düzlük, Merkür'ün yüzeyinde geniş bir alanı kaplar ve derin bir çöküntü şeklinde ortaya çıkmıştır. Caloris Planitya'nın çapı, yaklaşık olarak 1550 kilometre kadardır. Çevresindeki yüzeydeki volkanik özelliklerle çevrilidir.
Diğer bir önemli düzlük olan Rachmaninoff Havzası da volkanik aktiviteye işaret eder. Bu havza, Merkür'ün kuzey yarımküresinde bulunur. Oldukça büyük bir çöküntüdür. Rachmaninoff Havzası, Merkür'ün genç yüzey özelliklerini ve volkanik püskürmelerin izlerini barındırır. Merkür'deki düzlükler ve volkanik alanlar, gezegenin jeolojik tarihini ve iç yapısını anlamamızı sağlar. Volkanik aktivite, gezegenin içindeki termal enerjinin dışarı çıkmasının bir sonucudur. Bu da gezegenin iç yapısı, kabuk hareketleri ve volkanik faaliyetleri hakkında önemli bilgiler sunar. Basalt örtüleri, düz ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olabilir. Genellikle koyu renklidir. Bu özellikler, lav akışlarının yüzeye yayıldığı ve düzlükleri kapladığı anlamına gelir. Volkanik püskürmeler, gezegenin içindeki ısının dışarı çıkmasının bir sonucudur. Bu da Merkür'ün iç tabakalarının sıcaklık ve magmatik aktivite açısından zengin olduğunu gösterir. Ayrıca, volkanik özelliklerin dağılımı ve yaşları, gezegenin jeolojik evrimini anlamamıza yardımcı olur. Merkür'deki düzlükler ve volkanik alanlar, uzay misyonları ve yeryüzü tabanlı gözlemler aracılığıyla daha ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. NASA'nın Messenger misyonu, Merkür'ün yüzeyini ayrıntılı bir şekilde haritalandırmış ve volkanik özelliklerin dağılımını belirlemiştir. Bu misyon, gezegenin jeolojik yapısını ve volkanik faaliyetlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur. Merkür'ün yüzeyi genellikle kayaçlar ve minerallerle kaplıdır. Basalt, Merkür'ün yüzeyindeki en yaygın kayaç türüdür. Basalt, demir ve magnezyum açısından zengin bir volkanik kayaçtır. Merkür'ün düzlükleri ve volkanik alanlarında sıkça görülür. Merkür'ün yüzeyinde silikat mineralleri de bulunur. Silikatlar, silisyum ve oksijen elementlerinin birleşiminden oluşan minerallerdir. Feldispatlar, piroksenler, olivinler gibi çeşitli silikat mineralleri Merkür'ün yüzeyinde bulunabilir. Aynı zamanda yüzeyde kireçtaşı formasyonlarına rastlanabilir. Kireçtaşı, kalsiyum karbonat minerallerinden oluşur. Bu tür formasyonlar daha sınırlıdır, ancak bazı bölgelerde kireçtaşı oluşumları gözlemlenebilir. Merkür'ün yüzeyi oldukça demir açısından zengindir. Hem elementel demir, hem de demir oksit mineralleri bulunur. Bu durum, gezegenin koyu renkli olmasına ve yüzeyindeki bazaltik lavların demir içeriği nedeniyle kırmızımsı bir görünüm sergilemesine yol açar. Merkür'ün yüzeyinde kükürt içeren minerallerin varlığına dair kanıtlar bulunmuştur. Özellikle volkanik bölgelerde kükürtün izleri gözlemlenebilir. Merkür'ün yüzeyindeki kayaçlar ve mineral kompozisyonu, gezegenin oluşum süreci ve jeolojik tarihini anlamamızı sağlar. Merkür'ün yüzeyinde gözlenen renk değişimleri, hem içsel hem de dışsal etkilere bağlı olarak meydana gelir. İçsel etkilerden birisi, volkanik aktivitedir. Merkür'ün yüzeyindeki volkanik aktivite, renk değişimlerinin bir nedenidir. Volkanik lavlar, genellikle koyu renklidir ve yüzeyin genel görünümünü etkileyebilir. Diğer bir içsel etki, mineral kompozisyonudur. Merkür'ün yüzeyindeki farklı mineral türleri, farklı renklere sahip olabilir. Örneğin, demir oksit mineralleri kırmızımsı bir renge sahip olabilirken, silikat mineralleri daha farklı renklerde olabilir. Farklı mineral kompozisyonları, yüzeyin renk tonunu değiştirebilir. Dışsal etkiler arasında güneş ışığını sayabiliriz. Merkür, Güneş'e oldukça yakın bir gezegendir. Güneş ışığı, bu gezegenin yüzeyinde büyük bir etkiye sahiptir. Yüzeydeki kayaçlar ve mineraller tarafından absorbe edilir veya yansıtılır, bu da renk değişimlerine neden olabilir. Diğer bir dışsal etki mikrometeorit etkilerdir. Merkür'ün yüzeyi sürekli olarak mikrometeoritlerin etkisi altındadır. Bu mikrometeorit çarpmaları, yüzeyde izler bırakabilir veya kayaçların dağılmasına neden olabilir. Bu da renk değişimlerine yol açabilir. Bir diğer dışsal etki ise, güneş rüzgarı etkisidir. Merkür, güneş rüzgarının etkilerine doğrudan maruz kalan bir gezegendir. Güneş rüzgarı, yüzeydeki ince partiküllerin hareket etmesine ve yer değiştirmesine neden olabilir.
Bu da yüzeyin renk tonunu değiştirebilir. Merkür'ün yüzeyindeki renk değişimleri, gezegenin dinamik jeolojik süreçleri ve dış etkilerle birlikte çalışarak ortaya çıkar. Merkür'ün yüzeyindeki krater yoğunluğu, gezegenin jeolojik tarihi hakkında önemli bilgiler sağlar. Krater yoğunluğu, bir bölgedeki kraterlerin sayısı ve dağılımı ile ilgilidir. Bu yoğunluk, bölgenin ne kadar çok kraterle kaplı olduğunu ve bu kraterlerin ne kadar eski olduğunu gösterir. Krater yoğunluğu arttıkça, o bölgenin daha eski olduğu düşünülür. Merkür'ün yüzeyindeki krater yoğunluğu oldukça yüksektir. Bunun nedeni, gezegenin volkanik aktivite ve erozyon gibi jeolojik süreçlerle sınırlı olması ve yüzeyinin çoğunlukla değişmemiş kalmasıdır. Krater yoğunluğu, yüzeydeki farklı bölgeler arasında önemli farklılıklar gösterebilir. Bazı bölgelerde çok sayıda krater bulunurken, diğer bölgelerde daha az krater bulunabilir. Krater yoğunluğu, kraterlerin oluşum süreci ve çarpışma etkileriyle ilgilidir. Kraterler, geçmişte Merkür'e çarpan meteoroidler veya asteroidlerin neden olduğu çarpışmalar sonucu oluşmuştur. Kraterlerin büyüklüğü, çarpan nesnenin boyutuna ve hızına bağlıdır. Daha büyük ve daha hızlı çarpanlar, daha geniş ve derin kraterler oluşturur. Krater yoğunluğu analizi, Merkür'ün yüzeyinin yaşını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Yüzeydeki kraterlerin sayısı ve dağılımı, gezegenin kraterlenme oranını yansıtır. Eğer bir bölge çok sayıda kraterle kaplıysa, bu bölgenin daha eski olduğu ve daha uzun bir süre boyunca çarpışmalara maruz kaldığı düşünülür. Krater yoğunluğu verileri, gezegenin jeolojik evrimini anlamak ve farklı bölgelerin yaşlarını karşılaştırmak için kullanılır. Merkür'ün yüzeyinin krater yoğunluğu ve yaş belirleme çalışmaları, özellikle Messenger misyonu tarafından toplanan verilerle daha ayrıntılı hale gelmiştir. Bu veriler, krater yoğunluğunu ve dağılımını haritalamak için kullanılmış ve gezegenin yüzeyinin jeolojik tarihini anlamamıza yardımcı olmuştur. Bilimsel içeriklerden hemen haberdar olmak ve daha fazlası için Bilim Peşinde YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız.